Selam gençler. Başlıktan ve kapak fotoğrafından da anladığınız üzere evet evlendik. Ve bugün bu video tam da bununla ilgili olacak. Yani Almanya'da yaşıyor olmamıza rağmen neden Danimarka'da evlendik? Farklar nelerdi? Süreç nasıl işledi? Bizim nikahımız nasıl geçti? Tüm bu konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu video hem evlilik sürecimizi hem yaşadığımız olayları anlatacak. Hem de nikahımıza gelmek isteyip de gelemeyen aile bireylerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, ailemizden biri gibi olan insanlara o anları görme fırsatını sunacak. Fakat videoya geçmeden önce hem Ramazan bayramınızı kutlamak istiyorum hem de ülkede yaşananlara sessiz kalmadığımı göstermek adına birkaç söz söylemek istiyorum. Eğer ülke gündemine dair bir şey duymak istemeyen izleyicilerimiz varsa videonun altında bulunan zaman damgalarında videonun giriş kısmına tıklayarak bu kısmı es geçebilirler. Fikirlerimi çok uzatmadan ama tutuklanmama da sebep vermeyecek şekilde anlatmaya çalışacağım. Ne olursa olsun sessiz kalmamak lazım. Aslında sessiz kalmamıştım. Bir önceki mülakat videosunda onu da şuraya bırakırım. Eğer dikkat ettiyseniz üzerimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının olduğu bir tişört vardı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Aslında o videoda tarafımı belli etmeye çalışmıştım ama sanırım tam anlaşılmadı. Çünkü o videoya ülkede insanlar ne halde sen hala Almanya diyorsun gibi ön yargılı olduğunu düşündüğüm yorumlar geldi. Ama bir yandan da kendimi sorguladım. Demek ki insanlara sadece göstermek veya onların görmesi yetmiyor. Bunu duymak da istiyorlar. Mahalle yanarken saçını tarayan gibi olmak da istemiyorum. Ortada bir haksızlık varsa ses çıkarıp tarafımızı belli etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar yurt dışında yaşarken uzaktan konuşmanın çok da doğru olduğunu düşünmesem de, çünkü hatırlarsanız en son yapılan seçimlerde yurt dışı seçmeninin seçme hakkı olmaması gerektiği konusunda ya da ülkenin geleceğini belirlemede etkili olmamaları konusunda bir tartışma vardı. Ama her şeye rağmen yine de tarafımız belli olsun. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalar bir diploma konusuyla başladı. İlk başta diploma tartışmaları oldu. Daha sonrasında bildiğiniz üzere suçlamalar geldi ve en sonunda mahkumiyet oldu. Kendi kendime soruyorum. 30 yıldır geçerli olan bir diplomanın sahte veya şaibeli olduğu neden bugün anlaşıldı? Ya da bunun zamanlaması neden şimdi? Süreçler acaba gerçekten böyle mi yürütülmeliydi? Yaşananları tamamen demokrasi sınırlarının dışında farklı bir güç savaşı olarak görüyorum. Bu savaşın elbette ki bir kazananı olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu süreçte tek bir dileğim var. O da filler tepişirken çimler ezilmesin. Yani gençlerimiz, vatandaşlarımız, milletimiz, insanımız zarar görmesin. Zaten yıllardır biri bitmeden diğeri başlayan türlü türlü zorluklarla mücadele ediyoruz. Milletçe hep bir sıkıntıyla uğraşmak zorunda kaldık. Artık bunların bir son bulmasını ve hepimiz için en hayırlısının olmasını diliyorum. Bu fikirlerin yanında da ufak bir sitemim var. O da aslında siz izleyenlere, hepimize, bütün halka, ama yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Çünkü olayların artık İmamoğlu'nun mahkumiyetinin dışında insanların hak, hukuk, adalet arayışı olduğunu düşünüyorum. Ya da bu olduğuna inanıyorum. İnsanların buna bir dur demeye çalıştığını görüyorum. O zaman bir soru geliyor aklıma. Yani neden bıçak kemiğe dayanana kadar bekledik? Neden ilk haksızlıklardan beri ses çıkarmadık? Neden bunca yıldır süregelen anayasa değişikliklerinde sesimizi çıkarıp da bu denli bir uyanış yaşamadık veya meydanları hep boş bıraktık? Umarım bu soruların sizde bir karşılığı olur. Umarım sizi düşünmeye sevk eder. Çünkü ben bunun üzerine çok defa düşündüm. Umarım siz de kendinizi şöyle bir kısa da olsa sorgularsınız. Artık daha fazla konuyu siyasetle uzatmadan her şey güzel olacak deyip asıl konumuza geçmek istiyorum. Kahveleriniz hazırsa o zaman hadi videoya. Evet arkadaşlar, 25 Mart 2025, 25.03.2025 tarihinde Danimarka'nın Abenraa diye yazılan şehrinde ya da köyünde, çünkü çok küçük bir yer, minik eski bir belediye binasında Anna ile nikahımızı kıydık. Nikahımıza ne aile bireylerimiz ne de en sevdiğimiz dostlarımız, eş, dost, akraba, tanıdık, çoluk, çocuk kimse gelmedi. Kimse gelemedi. Açıkçası bu şekilde olması bir yandan iyi oldu. Çünkü yetişkin bireyler olarak bütün bir ömrü birlikte geçirmeye resmi olarak evet dediğimiz anda bu sorumluluğu birlikte üstlenmek bizi daha güçlü ve daha sorumlu hissettirdi. Ayrıca
Ayrıca tüm hazırlıkları da keyfimize göre yapmak. Aman şu ne der, aman bu beğenir mi, beğenmez mi? Telaşı olmadan ilerlemek de ayrı bir keyifliydi açıkçası. Ama bir yandan da düşünmeden olmuyor. En özel günümüzde aile bireylerimizi ya da ailemiz gibi gördüğümüz insanları yanımızda görseydik olmaz mıydı? Bu mutlu günümüzde bu ana tanıklık etselerdi, bu ilişkilerimiz açısından daha derin bir bağ oluştursaydık olmaz mıydı? Sonuçta mutluluk denen şey paylaştıkça büyüyor. Yine de bu video ailemize ve dostlarımıza içlerine biraz olsun su serpen, bir parça da olsa o anlara tanıklık eden bir anı olsun istiyorum. Şimdi ilk olarak neden Almanya'da evlenmedik ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar biz Eylül 2023'te Almanya'da evlenmek için ilgili birime başvuruda bulunduk. Bizden bazı belgeler talep ettiler doğal olarak. Bir randevu tarihi verdiler ve o randevu tarihinde istedikleri belgelerin getirilmesini talep ettiler. Buraya kadar her şey okey. Biz de tüm belgeleri, çevirilerini ıvırı zıvırı toparladık. Randevu gününe gittik. Tüm belgeleri orada teslim ettik. Ama birkaç hafta sonrasında başka belge talep ettiler. Bir şeylerde eksik buldular. Armudun sapı, üzümün çöpü derken neredeyse 4-5 ayımız gitti. Anna Ukrayna vatandaşı olduğu için önce onun belgelerinin bulunduğumuz bölgedeki mahkeme tarafından incelenip onaylanması gerekiyormuş. Ve bu sürecinde en az 6 ay süreceğinden bahsettiler. Buna da tamam dedik. Aylar geçti, haftalar geçti. Sonunda mahkemeden bir mail geldi. Anna'nın doğum belgesinin orijinalini verdiğimiz doğum belgesinin yenisini talep ediyorlar. Bunu da almak için Anna'nın Ukrayna'ya gitmesi lazım. Ukrayna savaşta. Ben de orada dedim ki yeter. Bu bürokrasiyle daha fazla uğraşmayacağım. Daha fazla ne para harcamak istiyorum ne zaman harcamak istiyorum. Lanet gelsin dedim. Çünkü neredeyse bir yıldır sadece belgeleri toparlamak için, süreçlerin başlaması için zaman ve para harcadık. Bunun bir de ardı arkası kesilmedi. Üstüne üstlük bir de savaş halinde olan bir ülkeye Anna'nın gitmesi gerektiği söylendiğinde artık bu bardağı taşıran son damla oldu. Dedim ki artık bu bürokrasi saçmalık bu kadar, yani saçmalığın daniskası. Burada artık hiçbir işlem yapmak istemiyorum. Bu süreci uzatmak da istemiyorum. Sürdürmek de istemiyorum. Çünkü bunun bir sonu yok artık. Biz hemen süreci burada iptal etmek için başvuruda bulunduk. Belgelerimizi geri göndermelerini talep ettik. Bunun üstüne bir de bizden para talep ettiler. Neymiş efendim? Belgeleri incelemek için zaman harcamışlar. Söver misin, sabaha mı bırakırız? Nereden baksan saçmalık. Ben de hemen Danimarka'yı araştırmaya başladım. İş yerinde bir arkadaşım Danimarka'da nikah yapmıştı. Çok uzun zaman geçmedi üstünden. Ondan süreci öğrenmeye çalıştım. Süreçlerin hızlı işlediğini öğrenince dedik ki tamam biz burada yapalım bu işi. Ama Danimarka'da artık bu bir sektör olmuş. Bu işi sizin yerinize yapan evlendirme ajansları var. Sizin belgelerinizi sizden alıp başvuru yapmak için en az 700 küsür euro kadar bir para istiyorlar. Ben dedim ki bu işi ajans yapıyorsa ben de yaparım. Hiç ajansla falan bu işe girmedim. Zaten Danimarka yetkili makamlarının internet sitelerinde hem İngilizce hem Almanca hem de Danca bütün bilgiler güzelce açıklanmış. Ben de İngilizce adımları takip ettim. Başvuruyu çat diye yaptık. 15-20 Aralık civarı başvurumuzu yapmıştık. Araya Christmas tatili girdi. Ona rağmen bütün sürecimiz 15 Ocak gibi falan bitmişti. Yani bir ay içerisinde falan tatil dahil süreci tamamladık. Nikah tarihini almıştık. Sürecin hızını tahmin edebiliyor musunuz? Neyse nikah tarihini Mart olarak belirledik. Bu süreçte gelinlik, damatlık, fotoğrafçı, kuaför, A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı tamamladık. Nikahtan bir gün öncesinde 24'ünde de Danimarka'ya bu Abenra köyüne seyahat ettik. Otele o gün yerleştik. Ertesi sabah Anna saçını, makyajını falan önceden planladığı kuaförle tamamladı. Saat 11'e çeyrek kala belediye binasına vardık. 11'de nikahımız kıyıldı. Sonrasında da önceden planladığımız, önceden anlaştığımız fotoğrafçıyla fotoğraf çekimlerimizi tamamladık. Otele döndük ve süreç tamamlandı. Artık yüzükleri taktık. Bu düğün süreci ilk başvurudan yüzüklere, fotoğrafçıdan kuaföre, gelinlik, damatlık, otel, yol biletleri dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 6000-6500 euro falan tuttu. Zaten sadece yüzükler 2000 euro falandı. Aynı hazırlığı Almanya'da yapsaydık hem bir yıldan daha fazla sürecekti. İnanılmaz bir zaman kaybedecektik. Ki sadece belgelerin hazırlanması sürecinde bile çevirmene, ıvırıya, zıvıraya falan nereden baksan 1000 euro
euroya yakın para harcamıştık. Yani Almanya Danimarka'dan çok daha pahalıya mal olacaktı. Zaten Türkiye'de yapmış olsaydık işin içine damat tıraşı, gelin başı, düğün salonu, davetiyesi, yok nikah şekeri, ıvırı zıvırı derken masraf çok daha katlanacaktı. Eğer aranızda yakın zamanda bu süreçleri tamamlayan arkadaşlarımız varsa yaptığınız masrafları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Genel olarak tüm düğün sürecimiz stressiz, kavgasız, sakin tam da hayal ettiğimiz gibi geçti. Eğer aranızda evlenmeyi düşünen varsa, Danimarka'da evlenmeyi düşünen varsa süreçler hakkında bilgi edinmek için bana yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Ajanslara boşuna para harcamanıza gerek yok. Bildiğim bütün her şeyi sizinle paylaşabilirim. Şimdi sizinle nikahta çektiğimiz videoyu paylaşmak istiyorum. Ardından da fotoğrafçının çektiği fotoğraflarımızdan birkaç kareyi paylaşacağım. O zaman hadi nikaha geçelim. And if you please stand up, you can place your flowers here. And then if you face each other and hold each other's hands, turn towards each other. Exactly. I now ask you, Ilka, if you would take Anna for your lovely wedded spouse. Yes, I do. And likewise ask you, Anna, if you would take Ilka for your lovely wedded spouse. Yes. After declaring to me that you wish to marry one another, I hereby pronounce you as spouses. Umarım bizim heyecanımızı görüp bu mutluluğumuzu siz de biraz olsun hissedebilmişsinizdir. Güzel yorumlarınız ve tebrikleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Haftaya belki de daha kısa sürede görüşmek üzere.